Merhabalar, ben Damla Akduman. Goncaz Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sıcacık, yumuşacık bir hırka öreceğiz beraberce. Hırkamı sevgili Bil Hayal Hobi'nin Tatum serisiyle örüyorum. Kendilerine ilettiğinizde 7 farklı rengi var. İstediğinizi seçerek siz de kullanabilirsiniz ya da dilediğiniz iple de hırkamızı örebilirsiniz. Buna benzer bir modeli, aslında aynı mantıkla ilerlediğimiz bir modeli çok yakın tarihte 4 mevsim koton iplerle örmüştük. Ama ben dokusu daha yumuş, beni sıcak tutacak, giydiğimde üstümde ağırlık hissi de vermeyecek bir iple de deneyimlemek istedim. Modelini birazcık değiştirerek çekimlerini yaparken de size detaylarını, nerelerde nasıl değişiklik yaptığımı anlatmaya çalışacağım. Videoya kısa bir ara. Sizlere katıl butonundan söz etmek istiyorum. Katıl butonuna tıklayarak oradaki seçeneklerden birini kendinize göre değerlendirip bana destek olabilirsiniz. Bütün katıl destekçilerime kucak dolusu sevgiler, teşekkürler. Bu, tatumları ben 4,5 milim tığ ile örüyorum. Siz, deneyerek elinize en uygun tığı seçebilirsiniz. Tahminim 4,5'la 5,5 arasında bir, tığ uygun olacaktır. Metremiz ve makasımız da hazırsa hırkamızın yapımı için detaylara geçebiliriz. Hırkamın yapımına geçmeden evvel kanalıma hala abone değilseniz hemen videonun altındaki ücretsiz abone ol butonunu tıklayarak kanalıma destek vermiş olacaksınız. Şimdiden abone olan herkese, yorum ve beğenilerini bırakanlara da çok ama çok teşekkür ediyorum. Hırkaya şöyle başlayacağız. Kol altımızdan, bakın, şu tam kol altına denk gelen şu kısımdan şu zinciri çekerek başlıyoruz. Bakın, bu defa kol zincirim bedenden daha büyük, çünkü bumper tarzında bir ceket örüyorum ve biraz böyle bol dökümlü kol istedim. Hani daha böyle bileğe oturduğunda üstü dökümlü dursun istedim. Siz o ölçüleri kendi zevkinize göre çok rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim hemen, şu kısım, dediğim gibi, benim bedenimi oluşturacak. Şu kısımda da artık kol altını oluşturacağız. Birazdan çok daha rahatlıkla göstereceğim size. Bunun gibi 4 tane parça örmemiz gerekiyor. Bedeni de 36'dan 42'ye kadar, ya 40'a kadar diyeyim de çok rahatlıkla uygun olacaktır. Videonun sonunda çok daha net bilgi veririm. Şimdi bu bir tarafı tamamlanmış kısım. Bakın, koluna kadar ördüm. Bu defa böyle kolu bileğe oturttum. Arkasının genişliğini yaptım. Bu defa önde genişlik yapmayacağım çünkü yaka da çalışmıyorum. Yaka yerine hırkanın etrafını gezeceğim. Şöyle göstereyim. Bunun gibi 4 tane parça ile örülüyor bu hırka. İlk parçamızı böyle örüp bir kenara bırakıyoruz. İkinci parçayı ördüğümüzde, son sıraya geldiğimizde omuz üstünden birleşerek iki parçayı birbirine ilk oradan birleştirmiş oluyoruz. Daha sonra da şu kısımdan, kol altın ve bedenin yan kısmına denk gelen yerden birleştirerek de iki parça birbirine, bakın, birleştiği yer şurada, altta şurası. Şuradan da birleştiriyorum. Son sırada koldan da birleştiriyorum ve iki parçayı birbirine eklemiş oluyorum. İki parça bu şekilde oluştuktan sonra da birbirine ekleniyor ve bir bütün haline geliyor. Şimdi bu parçamı ben 14 sıra halinde ördüm. 14 sıra halinde ördüğümde uzun olan yer benim için kol, kısa olan yer beden. Siz bedenini uzatıp kolunu kısaltabilirsiniz. Bu ölçüleri zincir çektiğinizde kendinizin ayarlaması çok mümkün. Benim şu kısmı, bakın, hemen ölçü de vereyim santim olarak. Şuraya kadar tuttuğumda 60 santim. Genişliğim ise genişliğim ise 21 santim. Bu sırayı
Ne kadar fazla örersek beden genişler ama kolun da genişleyeceğini hatırlatmak isterim sizlere. Daha sonra, hani, kol çok genişlemesini istiyorsak tek taraflı bedende de genişletme yapmamız mümkün. Bunu da bir bilgi olarak bırakayım. Şimdi 14 sıra halinde aynı ölçülerde bir parça daha öreceğim ve renk sıralamasını da birebir aynı çalışıyorum. Öyle çalışmak istedim. Yani simetrik olsun istedim. Bunun için de, ilk olarak bordoyla zincir çekerek başlayacağız. Zincirimin ölçüsü, eee, şu kısma denk gelecek. Göz kararı çekip burada oturtuyorum zinciri. Daha sonra da modeli kuruyorum. Eğer altta zincirden fazlalık artarsa minnacık kısmını söküveriyorum. Bunu da belirtmek isterim. Yani zincirin sayısı bende yok. İsterseniz ilk başta çektiğiniz zincir sayısını uygun olduğu ana geldiğinde kenara not alın. 4 parçanın da zincirini, çekerek aynı sayıda çekerek ilerleyebilirsiniz. Ben göz kararı ile ilerliyorum. Şu şekilde ilmeğimi siz elinizin alışık olduğu gibi ilmek çıkartabilirsiniz. Bakın ben bu şekilde çıkartıyorum. Tığın üstüne tutup koyuyorum. Döndürüp şu şekilde bir daire oluşturup içinden ilmeğimi çıkartıyorum. Ve buradan itibaren zincirimi çekmeye başladım. Önümde ölçüm duruyor. Yeterli uzunluğa geldiğimi düşündüğümde şöyle bakın göz kararı hemen üstünden bir de ölçümü de alıyorum. Bakıyorum şu şekilde tamam diyorum oldu. Hani bir iki tane fazla çekiyorum eksik olsun olmasın fazla olsun sökebilirim diye o açıdan. Şimdi hemen şunu söylemek istiyorum. Benim burada verdiğim uzunluk ya da adeti sayıya dikkate almadan kendi kolunuza göre de kol altınızdan bakın burası kol altı unutmayın kol altınızdan tutarak şu ölçüyü çok rahatlıkla belirleyebilirsiniz. Beden uzunluğunu da üstünüze tutarak şuranın uzunluğunun ne kadar olması gerektiğine de karar verebilirsiniz. Üstünüzde deneyerek. Dediğim gibi bu hırkam benim biraz kısa olacak. Aşağı yukarı şuradan size hırkanın ölçüsünü de verebilirim aslında. Şurada açık vardı. Yani şu an için hırkamın uzunluğu 52 santim. Toplamda bittiğinde lastiğiyle birlikte 56-57 santim civarı olur diye öngörüyorum. Zincirimin yeterli uzunluğa geldiğini varsaydıktan sonra 3 tane zincir çekip şöyle hemen dördüncüye tığın üstüne ip alıyorum. Dördüncüye batarak bir ikili trabzan hemen yanındakine batarak bir ikili trabzan daha örüyorum. Daha sonra bir zincir çekip altta bir zincir atlıyorum. Hemen yanındakine 3 tane ikili trabzan sırasıyla örüyorum. 1 2 bir de diğer zincirin içine. Tekrar bir zincir çekiyorum. Burada bir zincir atlayıp modeli bu şekilde kuracağım. Bir zinciri atladım. 1 2 3. Şimdi ilk olarak uzun kısmı hazırlayacağım. Benim uzun kısmımda yani şu kol için olan kısımda bu üçlü gruplardan 15 tane var. 15 tanesini öreyim. Daha sonra beden için kısmın şu ayrımı nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Kol için uzun kısmın 15 tane üçlü grubunu ördükten sonra şimdi yine bir zincir çekiyorum. Yine burada bir tane zinciri atlayıp yanındaki bakın birini atlıyorum. Yanındaki zincirin içine batıyorum. 3 tane ikili trabzanı aynı zincirin içine örüyorum.
Daha sonra 2 tane zincir çekip bir üçlü grubu yine aynı zincirin içine örüyorum. Burada keskin bir köşe oluşturacağız böylelikle kol altına gelen kısım. Aynı zincirin içine çalışarak. Şöyle göstereyim bakın. Yani tam şu yeri örmüş olduğum bakın. Şimdi buradan sonrasındaki üçlü grup sayım benim 12. Bu sayıları dikkate almayın. Sizde bunlar değişebilir. İpiniz farklıdır, elinizin sıkılığı farklıdır. Daha uzun ya da daha kısa istiyorsunuzdur. Onun için benim 12. Bakın burada yine bir tane zinciri atlıyorum. Sıradaki zincirin içine önce bir tane, bundan sonra sırasıyla yan yana zincirlerin içine örüyorum. Modelimi aynen uyguluyorum. Sıranın sonuna kadar arada hep bir zincirle, burada bir zinciri çekip altta da bir zinciri atlıyorum. ...12 tane üçlü grubumu ördüm. Bakın burada bir miktar arttı. Ben bunu söküyorum demiştim. İşte buradan başlayacağım minik minik sökmeye. Ee, Sayarak yapmadığım için göz kararıyla fazla bırakıyorum, eksik olmasın. İşte bu şekilde bakın. Sökerek dibine kadar ilerleyeceğim. Ben onu daha sonra yaparım. Şimdi size fikir olsun diye göstermek istedim. Nasıl ilerlediğimi. Hep bu ipi takip ederek ilerliyorum. Bu dursun şimdi. Bir üstte nasıl çıkıyorum onu göstereyim hemen. 4 tane zincir çekerek çıkıyoruz. 2, 3 ve 4. Döndürüyorum. Şuradaki boşluğa gelip 3 tane de onun içine ikili trabzanımı örüyorum. İşte bu sırada da bu şekilde ilerleyeceğim. Bir zincir çekeceğim. Buradaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan. Tekrardan bir zincir. 3 tane ikili trabzan. Bu şekilde ilerleyerek şu kısma kadar gelelim. Oradaki geçişi göstereyim. Köşenin olduğu bu kısma geldiğimde şimdi yine burada bir zincirimi çekiyorum ve bu köşenin 2 zincirli olan yere gelip aynı boşluğun içine ilk olarak 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincirimi çektikten sonra aynı boşluğun içine yine diğer ikili trabzanlardan oluşan üçlü grubumu örüyorum ve bir zincir çekip devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar gelelim. Bir üst sıraya yeniden birlikte çıkalım. Burada sona geldik. Şimdi bir zincirimi çekip buradaki sondaki bacağın içine batarak bir ikili trabzan örüyorum. Ben yine aynı renkle yükseleceğim. Dilerseniz renk değiştirebilirsiniz. Burada 3 tane zincirimi çekip döndürüyorum ve buradaki boşluğun içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrardan bir zincir çekip diğer boşluğa geçiyorum. Yani bir alt sırada ne yaptımsa modelimi aynen tekrarlıyorum. Köşeye geldiğimde ise işlemim hep aynı. Köşelerde hep bu boşluğun içine önce 3 tane ikili trabzan, sonra 2 zincir, sonra tekrar 3 tane ikili trabzan örüp geçişini yapacağım. Şimdi bu rengimi tamamlayayım. Üst sıraya da yeni renkle nasıl başlayacağımı göstereyim. Ondan sonrası zaten artık aynı şekilde tekrarlayacak. Dediğim gibi benimki 14 sıra halinde tamamlanmış olacak. Ama ilk parçayı örerken 14 sırasının da tamamını bu şekilde örüp bitiriyorum.
İkinci parçada 14. sıraya geldiğimde uzun olan kenarını bununla birleştirmeye başlayacağım. Bu sıranın sonuna geldiğimde de burada yine bir zincirimi çekip şuradaki boşluğun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra bu renkle 3 sıramı tamamlamış olacağım. Şu şekilde sıkıştırıp ipimi kestikten sonra yeni renge nasıl geçtiğimi göstermek istiyorum size. Hemen parçayı yeniden önüme alıyorum. Sıradaki rengimi alıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipimi de aldım. Bakın, şu üçlü grup sırasında kaldığım için bu ilk bacağın tepesine batarak başlayacağım. Eğer böyle boşlukta kalmış olsaydım boşluğun içine 3 tane ikili trabzan örerek başlayacaktım. Şimdi bu sırada kaldığım için buradaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane yalancı trabzanımı örüp ki siz burada direkt ipinizi kitleyip 4 zincir çekerek de ilerleyebilirsiniz. Hatta ben öyle göstereyim, belki daha kolay olacak. Bakın şimdi. İlmeğimi çıkarttım. Yalancı trabzan öremeyenler için böylesini göstereyim. Kitledikten sonra 1, 2, 3, 4 zincir ve bu boşluğa gelip 3 tane ikili trabzan örüyoruz. Benim gibi örenler ise ilmeğini çıkarttıktan sonra tığın üstüne ipini alacak. Hemen ilk bacağın tepesine gelip bir ikili trabzanı örecek. Bunu da öne alayım şöyle. Tekrar arkaya alayım. Tığın üstüne de ipimi alıp bakın bir zincir çekiyorum burada, aradaki bir zinciri ve buradaki boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tekrar bir zincir. Boşluğun içine batıyorum. Bu şekilde 2 sırada bu renkle öreceğim. Sonra renk değiştireceğim. 14 kere bakın. Şu şekilde renklerimi değiştiriyorum ben. 3 sıra vişne çürüğüm, 2 sıra krem, tekrar 2 sıra vişne çürüğü, bir her iki renkten, daha sonra 2 sıra krem ve 3 sıra vişne çürüğümle bitiriyorum. O zaman parçanın son sırasına geldiğimde artık nasıl birleşme yapıyoruz göstereyim. Son parçamızın son artık birleştirmem gereken kenarındayım. Bakın, kısa kenarının üçüncüsünü ördüm. Artık kolun üçüncü sırasını, yani bordo renkli üçüncü sırayı örerken birleşeceğim. Nasıl demiştim? İlk parçamızı alıp böyle bu şekilde ilk parçamızı tamamlıyoruz. Bakın, 3 sıra son sırası örgüsü. Bunu böyle önüme alıyorum. Şimdi diğer parçanın buradan son sırasını örerek geldim. Tam olarak şurasındayım. Hemen onu alıyorum üstüne, bakın. İki parçayı birleştireceğim ya, şu şekilde. Aldım üstüne. Şöyle birazcık kadrajı yaklaştırayım. Bu köşesine geldim. 3 tane ikili trabzanımı örüp bir de zincirimi çekmiştim. Şimdi bu karşıdaki alttaki parçanın köşesinden batıp ilmeğimi içinden çıkarttıktan sonra bir kitleyip bir de zincir çekiyorum. Sonrasında bu köşenin içine diğer 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Şuradaki bir zincir olan boşluk alandan ipimi çıkartıyorum. Burada bir zincir çekip sıradaki boşluğun içine geliyorum ve hemen onun içine 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum yine. Buradan hemen çıkartıp bu şekilde kol ağzına kadar birleştirmeye devam edeceğim. Bakın.
Sonuna yaklaşıyorum. Kolun ağzına kadar birlikte ilerleyelim istedim. Bakın, son üçlü grubu örüyorum buraya. Tığdan çıkıp şu karşıki boşluğun içinden geçiriyorum. Tekrar buraya dönüp son trabzanın tepesine de batıp bir ikili trabzan örüp tığdan çıkıyorum. Buradaki bu bacağın tepesine de bunu tutturuyorum. Ve burada bunu kilitledikten sonra kolun üst kısmını birleştirmiş olacağız. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Burasını birleştirdik. Şimdi sırada bu yan tarafı birleştirmek var. Şöyle göstereyim bitmiş olan diğer parçada. Krem rengini alacağım. Buradan örerken karşı tarafta da birleşerek ilerleyeceğiz. Hemen önüme alıyorum. Öyle bir şekilde alıyorum ki krem rengiyle birleştirmem bittiğimde kol ağzında kalacak şekilde olmalıyım. Bunun için de şöyle tutuyorum parçayı. Şöyle tutuyorum önümde. Kısa olan taraftan birleşmeye başlıyorum. Benim bedenim kısa, biliyorsunuz. Sonra böyle dönüp kol ağzına kadar ilerleyeceğim. Bunun için de krem rengimi aldım. İlmeğimi çıkartıyorum. Tığın üstüne ipimi de aldım. İşte burada şu trabzanın alt taraftaki dibine batıp hemen bir ikili trabzan örüyorum. Tığdan çıkacağım. Burada tam karşısına denk gelen aynı noktadan batıp ilmeğimi çıkartacağım. Daha sonra burada bir zincir çekiyorum ve hemen tığın üstüne ipimi alıp buradaki ilk boşluğa gelip 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Tığdan çıkıyorum. Karşısındaki boşluktan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip sıradaki boşluğa. Yine tığdan çıkıyorum. Bakın, karşısındaki boşluğa. Diğer üçlü grubumuzu örelim. Tığdan çıkıp hemen bir zincir. Şimdi bu şekilde kol altına kadar ilerleyelim. Şuradaki birleşmeyi de göstereyim. Kol altındaki şu köşenin olduğu kısma kadar yaklaştım. Bu köşenin olduğu yere geldiğimizde bakın, şuradaki boşluğun içine batıyorum. Bir tane üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra tığdan çıkıp karşıdaki yine aynı noktadan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Bu köşenin olduğu yere atlayıp buradaki boşluğa geliyorum. Buradaki boşluğun içine de bir tane üçlü örüp onu da hemen karşısındaki aynı noktadan batıp ilmeğimi çıkartıyorum. Ve kol ağzına kadar aynı mantıkla birleşmeye devam edelim. Kol ağzına yaklaşıyorum bu kısımda da. 3 tane ikili trabzanım. Tığdan çıkıyorum. Hemen karşısından ilmeğimi geçirdikten sonra buraya ilk trabzanın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki de dibinden batıp ilmeğimi çıkartacağım. Ve kol ağzına geldim. Şimdi burada hemen bir kilitleyelim.
kolun ağzını hemen çalışacağım. Nasıl lastik topladığımı göstereceğim. Önce sık iğnelerle bir bileği istediğimiz kadar bileğe oturtacağız. Daha sonra da ikinci sırada da minik trabzanlarla bir kesme yapacağım ve sonrasında toplamda, bakın toplamda lastik kaç sıra ördüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra lastikle tamamlayacağım. Yani trabzanlarla 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon 7 sıra. Trabzanlarla 7 sıra halinde benim için istediğim ölçüye gelmiş olacak. Toplamayı, sık iğneyle toplamayı nasıl yapıyorum onu göstereyim hemen size. Şimdi beyaz gördüğüm yerlere kendimce bir, ortalama, şey belirledim. Emm, toplama şekli. Birkaç denedim. Bu şekilde hoşuma gitti. Siz de belli aralıklarla, belli şekilde kesmeler, eksiltmeler yaparak sık iğneyle toplamayı yapabilirsiniz. Şimdi ben beyazla ördüğüm yere 2 tane sık iğne öreceğim. Bakın, trabzan boşluklarına çalışıyorum. Bordo olan boşlukları bir tane sık iğne ile geçiyorum. Sonrasında tekrardan beyaz olan yere geldiğimde beyaz olan yere 2 tane çalışıyorum. Bordo olan yere hemen bir tane sık iğne ile bu şekilde geçiyorum. Siz de herhangi bir mantığa oturtup sık iğneleri, az az örerek bileğe istediğiniz darlıkta oturtabilirsiniz. Şimdi bu sırayı bu şekilde tamamlayayım. Daha sonra bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Şimdi ilk sırayı sık iğnelerle şu şekilde tamamladım. İkinci sırada da dediğim gibi bir toplama yapacağım ama burada ilk ördüğüm sık iğnenin tepesine kaydırarak geliyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Çünkü artık trabzan örmeye başlıyorum. Şimdi trabzanları ise nasıl örüyorum? Burada beyazların içine örmüş olduğum sık iğnelerin üstüne ikili trabzan normal örüyorum. Burada, bordoları ördüğümde bakın şimdi bir kere örüyorum, çıkıyorum. 2'nciyi de örüyorum, çıkıyorum. Üçünü topluyorum. Yani bordolarda bir kesme yapıyorum. Çünkü neden? Hala kol ağzı çok geniş, istediğim darlığa gelmedi. Şimdi sizin belki renk ayarınız böyle değildir. Tek renkli örüyorsunuzdur. Alttaki sık iğnelerde şöyle yapmanızı öneririm. Sık iğneleri örerken, trabzan boşluklarına batarken birine tek, birine çift, birine tek, birine çift batın sık iğne sırasında. Bir üste çıktığınızda da, bir deneyin önce. Bir tane tekli trabzanı örün, bir tane ikili trabzan birlikte örün. Bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzanı birlikte örün. Eğer çok bileğinize oturursa şöyle yapın, 2 tek trabzan örün, bir birlikte örün. 2 tekli örün, bir tane birlikte örün. Hala mesela bunlara rağmen çok bol geliyorsa ikinci sırada da trabzan sırasında da her 2 trabzanı kese kese örün. Yani bu bileğe oturtma kısmını aslında kafanıza göre ayarlayabilirsiniz. Burada çok detaylı göstermiyorum ipim gereği de ama eğer, daha önce hiç çalışmadınızsa ve balon kol lastiği çalışmak istiyorsanız kanalımda arama kısmına Gorgeous balon kol yapımı yazarsanız bu lastiği çok detaylı olarak orada görebilirsiniz. Bunu da belirttikten sonra ben yine bordolarda böyle kesmek diyoruz, birlikte örüyorum. Beyazların üstündekini de tek halde örerek bu sırayı da ikili trabzanlarla tamamlıyorum. Trabzan sırasının sonuna geldim. Şimdi buradaki en önemli detaylardan biri de buradaki trabzan sayılarımın diğer koldakiyle eşit olması. Bunu yaparken sayıp bunu öyle başlarsanız, her iki kolunuz da eşit olacaktır. Bunu da belirtmek isterim. Şimdi burada ilk örmüş olduğum zincirin tepesine geliyorum ve yine 1, 2, 3 zincir çekip artık lastik örümüne başlıyorum. Sırasıyla trabzanları
Önce öne, sonra bakın 2 tane kestiklerimi ikisini bir arkaya alıyorum. Ya da sırada ön varsa öne alıyorum. Şimdi onu da göstereceğim hemen. Şöyle hemen bakın burada kesmişim 2 tane. Onu öne alıyorum bir kerede. Şimdi teke geçtiğimde tek tek öne, arkaya, öne. Bu şekilde lastik örümünü devam ettireceğim. Dediğim gibi, daha önce birlikte örmedikse lastik, o videoyu izlerseniz çok daha kolay olur. Şimdi burada kesmiştim. Onu birlikte alacağım. Bu şekilde ilerleyeceğim. İkinci sırayı da tamamlıyoruz. Şimdi hemen burada yine ilk gördüğüm zincirin tepesine geliyorum. Kaydırarak yine 3 tane zincirimi çekiyorum ve artık bundan sonra kesme işlemim tamamlandı. İstediğim ölçüye geldi. Ne yapıyorum? Önde ördüğüm trabzanımı önden örerek, arkada ördüğüm trabzanımı arkadan örerek 7 sıra halinde kolu tamamlayacağım. Kolu tamamladıktan sonra da parçamın arkasını örerek 2 parçayı birbirine birleştirelim. Kol ağzının lastiğini bitirdim. Şimdi sırada arka tarafını eee, bitirmiş olduğumda hemen göstereyim. Zaten eğer ilk parçayı örüyorsak böyle arkasına 2 sıra krem rengi geçip bırakıyoruz. İkinci parçayı örerken ise iki sıranın ilkini örüp ikincisini örerken ilk tamamlamış olduğumuz parça ile birleşiyoruz. Bunun için hemen bunu önüme alıyorum bakın. Şimdi bununki örülü değil. Bunu da böyle tersten ördüm ilk sırasını. Bunun da bakın şu iç kısımdan tersten başlayıp öreceğim. Düzden örerken şöyle bakın hemen göstereyim. Düzden örerken de birleşiyor olacağız. Bunun için elimizin yönü de çok önemli. Böyle geleceğim. Tersten örerek geleceğim. Daha sonra burayı düzeltip burayı örerken de burayla birleşmeye başlayacağım. Şimdi örerken çok daha iyi anlayacağız. Bu önümde böyle dursun. Başlayacağım nokta bu parçanın şu yüzü. Yani bakın şöyle önümde katlı duruyor. Şöyle şurasını alıp şurasından başlayacağım. Yapacağım işlem üçlü gruplarıma 2 sıra halinde örmek. İlk sırayı normal örüyorum. İkincisi eğer ilk parçamsa ikinci sırayı da bu şekilde normal örüp bırakıyorum. İkinci parçamsa ikinci sırayı örerken birleşmeye başlıyorum. İlmeğimi çıkardım. Hemen şurada köşeyi aldım ve içine kaçırdım. 3 tane ikili trabzanımı öreceğim. 1 2 3 bir zincir çekip diğer boşluğa gidiyorum. Onun da içine 1 2 3 tepeye kadar, yani tepe dediğim yer şu kısma kadar bu şekilde örelim. Buraya kadar ilerledim. Bakın buraya geldiğimde şu birleştikleri noktanın tam olarak şu kısmına bir tane üçlü grubumu örüyorum. Daha sonra 3 zincir çekip yükseldiğimde şöyle çeviriyorum artık. Bu tarafından örerken bu tarafından da birleşmeye başlayacağım. Nasıl birleşmeye başlayacağım? Buradaki ilk örmüş olduğum şu bacağın içinden burada zincir çekip dönmüştüm. 3 tane o zinciri içinden şu şekilde geçiriyorum. Şu ipi de alayım aradan. Ve hemen bir zincirimi çekip şurada buradaki boşluğun içine geliyorum. Bir üçlü grubumu örüyorum. Tığdan çıkıp
arkadaki tam diğer parçadaki tam karşısında denk gelen boşluğun içinden ilmeğimi çıkartıp bir zincir çekiyorum ve sıradaki boşluğun içine 3 adet ikili trabzanımızı örelim. Tığdan çıkıp hemen karşısındaki boşluktan geçirelim ve etek ucuna kadar, yani alt kısma kadar bu şekilde ilerleyelim. Sona burada da yaklaştım. Bakın buraya 3 taneyi ördüm. Şimdi bu boşluğa batıp ilmeğimi çıkartıyorum ve hemen buraya gelip son trabzanımın tepesine batıp bir ikili trabzan örüyorum. Burada da bu bacağın tepesine 3. zincirine batıyorum ve ilmeğimi içinden geçirdikten sonra ipimi kitleyip kesiyorum. Böylelikle parçayı arkasından birleştirmiş olduk. Şimdi şöyle çevirdiğimde 2 parça birbirine eklendi. Sırada artık bunun lastiğini örmek var. Lastiği nasıl öreceğim? Şöyle eee, bütün şöyle göstermek istiyorum hemen. Eee, Hırkamın etrafını tur attırarak lastiğimi öreceğim. Bir tek şuradaki geçişlerde nereye nasıl batacağımızı anlatacağım. Yani burada aslında her trabzanlı boşluğa 2 tane ikili trabzan örerek ilerleyeceğiz. Sonrasında da hırkamızın ilk turunu trabzanla tamamlayıp ikinci turdan itibaren kolda uyguladığımız gibi lastik örümüne başlayacağız. İlmeğimi çıkarttıktan sonra ilk şöyle hemen göstereyim size. Koltuk altına gelen kısmı seçiyorum. Trabzanımı çalışmak için. Bakın şuraya başlıyorum. Şunları da üstünü örerek hep gizleyeceğim. Her bir trabzan boşluğuna 2 tane ikili trabzan öreceğim. Şu arkadakileri de hep yatırıp üstüne örüyorum. Buna 2 tane ördüm. Sıra bu tarafa geldi. Şöyle arada geçişlere de gerekirse, bakın çok boşluk olduğunu düşünürseniz oraya da bir tane ikili trabzan örebilirsiniz. Önemli olan geçişlerde düzgünlüğü bozmamak. Aslında siz de burada gözünüze hani güzel görünme şekline göre de eee, trabzan aralıklarını belirleyebilirsiniz. Bunu da söyleyeyim. Mesela buraya 2 tane ördüm. Şimdi şuradaki yere de bir tane örüyorum. Sonra buradaki trabzan boşluğuna gelip 2 tane örüyorum. Şöyle ara ara bakın. Gayet düzgün ilerliyor. Şimdi tekrardan yatırıyorum bunları ve mesela buraya geçiyorum hemen. Şuraya bir daha batıyorum. Şu kısma, köşe kısmına kadar ilerleyelim. Trabzanları örerek. Buraya kadar bakın. Şöyle belli aralıklarla düzgünce trabzanımı örüp ilerledim. Şimdi buraya geldiğimde şu köşenin içine önce şuraya da bir tane batıp yapayım. Sonra köşenin içine burayı köşe kabul ediyorum. Köşe buradaki 3 zincirli yere 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı boşluğun içine 2 tane daha ikili trabzanımı örüp buradaki trabzanın tepesine batarak ikili trabzan örmeye devam ediyorum. Burada zaten artık trabzanların üstüne batarak örüyoruz. Bu zincir çektiğim yere geldiğimde boşluğun içine de bir tane örüyorum. Aynı mantıkla enseye kadar devam edelim. Şimdi burada dönüp enseye geldiğimizde ensedeki geçişi, şuralardaki geçişi ben size göstermek isterim. Enseye doğru yaklaştığımda şimdi bakın
ensede şöyle bir genişletme yaptığımız alanın geçiş kısmı olacak. Şurayı birlikte öreceğiz. Ama oraya geçerken de şöyle köşelerimiz var. O köşelerin içine bir tane buna, bir tane buna ikili trabzan örüyorum. Daha sonra buradaki trabzan boşluklarına yine ikili trabzanlarımı örüyorum. Muntazam bir şekilde belli aralıklarla tekrardan bunun içine bir tane daha örüyorum. Şöyle tam olarak ortası birleştikleri yere bir tane örüyorum. Sonra buradaki trabzan boşluğuna geçtim yine. Şöyle göstereyim de size. Sonra bu kısma bir tane örüp trabzan boşluğuna yeniden geçiyorum. 2 tane de buradaki trabzan boşluğuna örelim. Şimdi yine köşelerdeyim. Köşelerin içine birer tane, bir tane buna, bir tane de buna örüp yine trabzanların tepesini örmeye başlayacağım. Ve başladığım noktaya kadar da aynı şekilde örüyor olacağım. İlk örmüş olduğum, başladığım trabzanın tepesine kadar göstermiş olduğum şekilde örerek ilerleyelim. Şöyle geçmiş olduk enseyi. İlk sıramı, trabzanlı sıramı tamamlıyorum. Burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geldim. Şimdi 3 tane zincirimi çekip trabzanlarımı sırasıyla öne ve arkaya alarak öreceğim. Öne aldım. Şimdi sırada arka. Tekrardan öne aldım. Arkaya alıyorum. Lastik örümüne başlıyorum. Şimdi köşedeki geçişi de birlikte yapalım. Köşedeki geçişi birlikte yaptıktan sonra başladığım noktaya kadar aynı şekilde öreceğim. Aynı kolda yaptığım gibi bir üste çıktığımda da artık lastiği öndekine önden, o kendini gösteriyor olacak. Arkadakini de arkadan örerek ilerleyeceğim. Köşeyi birlikte geçelim. Köşeye kadar yaklaştım. Bakın şimdi köşeye doğru gelirken de birlikte geçelim istedim. Köşenin içine önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Yine 2 tane ikili trabzanımı örüp, pardon, zincirimi çekip 2 tane ikili trabzanımı örüyorum ve sıradaki trabzanı öne alarak başlıyorum ve sırasıyla yine ön ve arka olmak üzere istediğiniz genişlikte lastiğinizi tamamlayabilirsiniz. Ben örüp geldiğimde kaç sıra ördüğümü sizinle paylaşıyor olacağım. Evet efendim, en sevdiğimiz kısım finale geldim. Lastiği 4 sıra halinde örüp tamamladım. Valla öyle güzel düştü ki hele üstümdeki hissini size anlatamam. Tabii ki bu güzel ipler sayesinde. Tekrar söylüyorum, Bil Hayal'in Tatum serisi. Koton, üstüne premium akrilik karışık bir ip. Sıcacık ve yumuşacık tutuyor. Ve bir o kadar da hafif. Şimdi size hemen söyleyeceğim. Bu önümdeki hırkam sadece 400 gram, 200 gram bir renginden, 200 gram da diğer renginden kullandım. Tam 400 gram geldi. Şimdi eline ölçülerini verecek olursam size, önüme yatırdığımda tam çevresi eninin 112 115 santim falan, boyu ise 60 santim diyebilirim.
58 hatta. 58, işte eni de 115 santim. Yani 36'dan böyle 40-42 bedene kadar çok rahatlıkla uyum sağlar. Zaten beden büyütmeyi içinde bahsetmiştim. 14 sıra halinde ördüğüm şeritlerimi her bir sıra arttırdığımda otomatik olarak büyütmüş olacağım. Kollarını çok enine genişletmek istemiyorsam da şu arkada arttırma yaptığımız yerde 2-2 değil de 3-3 yapabiliriz. Bunlar da epeyce bir hırkamda büyütme gerçekleşiyor. Sonrasında da tabii lastiği de geniş örmek, bu da hırkamızı büyüten detaylardan birisi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben çok sevdim. Üzerimde duruşunu da kullanışını da. Sizler de sevdinizse her zaman olduğu gibi bir kalbinizi rica ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.